Merhaba, hoş geldiniz. Kusura bakmayın ya, biraz geciktim. Farklı bir yerde yapayım dedim ama ondan sonra açana kadar. Ay, bazen şey diyorum, ilk başladığım yerdeki, hani, benim odamdaki kütüphanede böyle sıkış tıkış şey yapıyordum. Şimdi bir sürü şeyleri yenilik yaptım ama ben uğraşıyorum. O zamanki hâl ve samimiyet belki de daha mı başkaydı? Hep değişik sahnelerden yapıyorum yayınları ama yani belki de, o hâliyle devam ettirmeliydim ya da o şekilde yapmalıyım, bilmiyorum. Yani bazen şey yapıyorsun, stüdyo kuruyorsun gibi bir şeyler oluyor ama, ilk baştaki hâl, daha başka oluyor. İnsanlar bunu istiyor. Hoş geldiniz. Ama şöyle bir şey yapabilirim, yani burayı biraz daha oturturum, buradaki düzeni sabit tutarım, buradan yapabilirim. Yani tek bir koltuk ama, istediğim tarz renk örtüleri değiştiririm belki falan. Şimdi mesela şu an aynayı kullanmıyorum. Bazen aynayı kullanıyordum. Böyle biraz değişik şeyler, yaparım diye düşünüyorum. Dayanamıyorum. Değişiklik hep istiyorum. Açıkçası evde bile 2 ayda bir düzen değiştiriyorum, biliyor musunuz? 2 ayda bir koltukların yerini değiştiririm, onu değiştiririm, resimleri değiştiririm. Burç'la ilgili şeye bakıyor muyum? Evet, ben yakından takip ediyorum. Neyse ki sonunda Mars retrosu pazartesi bitiyor. Yani 24 Şubat'ta Mars retrosu bitiyor. Ah, yani canımıza okudu. Mars retrosu bu sene bana neler çektirdi anlatamam. Yani gerçekten, neredeyse 2 defa hasta oldum. Babamı kaybettim. Babam Mars retrolu. Haritanızda Mars retrosu ile doğduysanız zaten hep başınıza hastalıklar ve sıkıntılar genelde gelir. Yani bir sınavla karşılaşırsınız. Hastalıkla ilgili, sağlıkla ilgili, mücadeleyle ilgili hayatınızda hep bir sınav olur. Eğer doğum haritanızda doğduğunuz zaman Mars retro ise. Benim değildi ama yani Mars retrosu da böyle 2 senede bir geliyor ve gerçekten canımızı okuyor gidiyor. Ya öyle tek burçla falan olmaz yani. Güneşiniz Aslan'da sadece bir sürü gezegen var. Yani onu tek şey yapamazsınız. Konuşabiliriz aslında üzerine de. Ne diyorsunuz? Ay cadılı masal okuyacağım diyordum. Ben ne zaman birinin haritasına baksam ki yani profesyonel bakmıyorum. Hatta şey diyordum haritalara bakayım falan böyle üyem olanlardan. Ne zaman birinin haritasına baksam bana cadı diyorlar yani. Bir sürü şey bildiğim için her şeyi. Empatlık da var, cadılık da var. Yani gerçekten Cadı 161. O masalı okuyacağım size madem. Toplum içinde de cadıları o kadar çok farklı şekilde konumlandırıyorlar ki yani cadı olarak neye diyorlar mesela? Bir dönem zaten yakıyorlardı falan. Siz üyen miydiniz? İmparator üyesiyseniz bugün zaten birazdan yayın yapacağım ya imparator yayını. Haritanıza bakarım. Çünkü öyle bir şey yapacağım diyordum. Yani bakın mesela burada da siz de şahit olmuş olun. Yani isteyen olursa ben bir ara bakayım dedim. Sonra ne oldu? İnsanlar şey yaptı sanki çekindi, utandılar. Yani ben dedim ki tamam üyelerime ben de jest yapıyorum imparator üyelerime. Harita bakayım dedim. Ama ne oldu? Ay, sığmadım. Şeyden çıktım. Birazcık sizi geri alacağım. Oldu mu bakalım? Böyle daha iyi olacak galiba. Daha sığdık. Evet. İmparatorlarda yani şey yapacağım. Önce bir kıdemli savaşçı sonra imparatorlar. Bir bakayım yani şöyle diyeyim size. Ben kimin haritasına baksam bayağı biliyorum. Yani aslında iyi bir astrologlar bilir yani şey yaptığınız zaman. Ben astrolog değilim ama ben de şeyi iyi kullanıyorum. Yani
Mütevazilik olmasın ama bilgiyi iyi kullanırım. Yani iyi örtüştürürüm, anlarım, hislerim de kuvvetlidir. Bir hem empatlık diyorum hem de zaten bir tür şey hâli vardır, yani, böyle, bazen ne derler, bir kehanet bilgisi falan gibi kendinden olan. O yüzden şey değildir, yani, biraz cadı derler bana o bakımdan. Ne yapalım, masala başlayalım mı? Var mı sorunuz? Bayağı bugün aslında gecikmemin sebebi bir marka çorap vardı. Böyle çok bilinen bir marka. Onu giyecektim. 2 saat çorabı evde aradım. Yani 100 tane çorap var evde şu anda. Rahat 100 tane çorap vardır. Açılmamış. Yani 40-50 100 tane, yo 100 tane vardır. Açılmamış da rahat 40 paket çorap olabilir. Açılmamış, sadece açılmamışı. Ben o çorabı ısrarla arıyorum. Yani ondan sonra şunu giydim. Başka bir gri giymek istedim böyle füme. Gerçekten çok güzelmiş etkisi, yani hoşuma gitti. Bunu giydim ondan sonra da. Evet, başlayalım mı? Ne dersiniz? Biraz burası dedim ya, farklı bir şey yapmak istedim. Buraya ben kitapları falan dizsem mi acaba diye düşünüyorum. Ya da kütüphaneyi buraya mı alsam? Bu da bir fikir. Evet, olabilir. Neden olmasın? Evet. İmparator başlayınca da gelin. Yani burada da söyleyin imparatorları. İmparatorların en önemli özelliği etkileşimin fazla olması. O yüzden de yani gelin bakarım, bilgisayar karşımda. Evet, bir Rus masalı okuyacağım size bugün. Birazcık gelin bakalım yamacıma. Evet. Evvel zaman içinde yaşlı bir çift yaşardı. Bunların İvaşko adında bir oğulları vardı. Onu öyle çok seviyorlardı ki. Neyse bir gün İvaşko, çok komikmiş adı bence. İvaşko anne babasına dedi ki izin verirseniz balık tutmaya gideceğim. Ne düşünüyorsun öyle? Sen daha çok küçüksün. Ya boğulursan biz ne yaparız? Hayır boğulmam, birkaç balık yakalayacağım sadece. Ne olur izin verin. Bunun üzerine annesi ona beyaz bir gömlek giydirip beline kırmızı bir kemer bağladı ve gitmesine izin verdi. Ay, yeni gelin gibi böyle bekaret kırmızı kemeri falan. Neyse, evet, gitmesine izin verdi. İvaşko bir tekneye binip dedi ki Kano, kano, ilerilere doğru gir. Kano, kano, ilerilere doğru. Sonra kano ilerledi ve İvaşko balık tutmaya başladı. Biraz zaman geçince yaşlı kadın nehir kenarına gidip oğluna seslendi. İvaşeşko, İvaşeşko, oğlum geri dön, kıyıya gel, yemek getirdim sana. İvaşko dedi ki, kano kano su kenarına doğru git. Annem beni çağırıyor. Tekne kıyıya geldi. Kadın balıkları alıp oğluna yiyecek, içecek verdi. Gömleğiyle kemerini değiştirdi ve suya geri yolladı. Delikanlı yine teknesine binip dedi ki, kano kano ileri doğru git. Kano kano ileri doğru. Ben de böyle okuyorum. Sonra kano ilerledi ve İvaşko balık tutmaya başladı. Bir zaman sonra yaşlı adam nehir kenarına inip oğlunu çağırdı. İvaşeşko, İvaşeşko, oğlum geri dön, kıyıya gel, sana yemek getirdim. İvaşko dedi ki, kano kano, kıyıya doğru git, babam beni çağırıyor. Kano kıyıya yaklaştı. Yaşlı adam balıkları alıp oğluna yiyecek, içecek verdi. Gömleğiyle kemerini değiştirip balık tutmaya geri yolladı. Gerçekten yani çok şansı da yaver gidiyormuş bu İvaşko'nun. İvaşeşko.
Cadının biri anne babasının İvaşko'yu çağırdığını duymuştu ve çocuğu yakalamak istedi. Bu yüzden nehir kenarına gidip kaba bir sesle bağırdı. İvaşeşko, İvaşeşko, oğlum, geri dön, kıyıya gel, sana yemek getirdim. İvaşko bu sesin annesine değil cadıya ait olduğunu anlayınca dedi ki, Kano, Kano, ileri doğru git. Kano, Kano, ileri doğru. Bu seslenen annem değil, o bir cadı. Cadı, İvaşko'yu annesinin sesiyle çağırması gerektiğini anladı. Bu yüzden hemen bir demirciye gidip dedi ki, Demirci, demirci, bana tıpkı İvaşko'nun annesininki gibi incecik bir ses yap. Yoksa yerim seni. Demirci aynı İvaşko'nun annesi gibi bir ses yaptı. Sonra gece vakti nehir kıyısına gitti. Yalnız bu çocuk niye sürekli gece gündüz balık tutuyor? O kadar balığı ne yapacak? Balıkçı mı olacak? Yani gerçekten. İvaşko, İvaşko oğlum geri dön kıyıya yanaş. Bak sana yemek getirdim. İvaşko geldi, cadı balıkları aldı ve çocuğu yakalayıp evine götürdü. Eve varınca kızı Alenka'ya dedi ki, ocağı iyice ısıt ve İvaşko'yu bir güzel pişir. Ay gerçekten o kadar balık var, balığı yiyin ya yani ben gidip ziyafet için arkadaşlarımı çağıracağım. Alenko ocağı yakıp iyice ısıttı ve İvaşko'ya dedi ki, gel de şu küreğin üzerine otur. Ya ben şey anlamıyorum. Bence bu kız, bu İvaşko kızı tavlarsa Alenka'yı yırtar. Yani Alenka'yı baştan çıkarmasına, tavlamasına falan bağlı. Bakalım. Hala çok genç ve aptalım diye cevap verdi İvaşko. Daha aklım başımda değil. Lütfen küreğe nasıl oturulur bana gösterir misin? Küreye oturacaklar. O nasıl bir şey acaba? Ben de merak ediyorum. Bakalım küreye nasıl oturulur? Ayaklandım ben de. Küreye oturacağım sanki. Evet. Pekala dedi Alenka. Öğrenmem fazla sürmez ama küreye oturur oturmaz İvaşko kızı ocağa attı ve demir kapağını kapayıp kulübeden kaçtı. Bu sırada kapıyı kapamayı da ihmal etmedi. Yakındaki yüksek bir meşe ağacına tırmandı. Bu sırada cadı misafirleriyle beraber gidip kulübenin kapısını çaldı. Ama kapıyı kimse açmadı. Ah lanet Alenka, kim bilir nerelerde? Sonra pencereden içeri sızıp kapıyı açtı ve misafirlerini içeri aldı. Hep beraber sofraya oturdular. Cadı fırını açıp Alenka'nın pişmiş bedenini çıkardı ve servis etti. Herkes yiyip içti. Sonra bahçeye çıkıp çimlerde yuvarlanmaya başladılar. Bu da iyi. Niye yuvarlanıyorlar ya? Dönüyorum, yuvarlandım. İvaşko'nun etini yedim. Dönüyorum, yuvarlandım. İvaşko'nun etini yedim. Ama İvaşko meşe ağacının tepesinden cadıya bağırdı. Dön yuvarlan, Alenka'nın etini yedin sen. Bir ses mi duydum dedi cadı. Yok canım, yaprakların hışırtısıydı diye cevapladı misafirleri. Cadı yine başladı. Dönüyorum, yuvarlandım. İvaşko'nun etini yedim. İvaşko cevap verdi. Dön yuvarlan, Alenka'nın etini yedin sen. O zaman yukarı bakan cadı Ivanko'yu gördü ve hemen meşe ağacına gidip ağacı kemirmeye başladı. Kemirdi de kemirdi, çiğnedi durdu. Ta ki öndeki iki dişini kırana kadar. Sonra bir demirciye gitti. Demirci, demirci, bana demirden dişler yap, yoksa yerim seni. Bunun üzerine demirci iki demir diş yaptı. Cadı geri dönüp meşeyi kemirmeye devam etti.
Yine ağacı kemirdi, çiğnedi. Tam ağacı oymak üzereydi ki İvaşko o ağaçtan başka bir ağaca atladı. Cadının çiğnediği meşe devrildi. Ama o zaman İvaşko'nun başka bir ağaçta olduğunu gördü. Sinirden dişlerini gıcırdadı. Bu kez de bu ağacı kemirmeye koyuldu. Yine kemirdi, çiğnedi ta ki alttaki iki dişini kırana dek. Yine demirciye gitti. Demirci, demirci, bana demirden dişler yap, yoksa yerim seni. Demirci onun için iki demir diş daha yaptı. Cadı yeni dişleriyle meşeyi kemirmeye koyuldu. Bir başka ne yapacağını bilmiyordu. Etrafına bakındı. Yanından uçarak geçen kuğu ve kazları görünce yalvardı. Ah kuğular, kazlar, beni kanatlarınıza alıverin, annemle babama götürün, annemle babamın evine. Orada istediğiniz kadar yer, içer, rahatça yaşarsınız. Ortadaki kuşlar taşısın seni, dedi kuşlar. İvaşko bekledi ve ikinci bir sürü geçince yine yalvardı. Ah kuğular, kazlar, beni kanatlarınıza alıverin, annemle babama götürün, annemle babamın evine. Orada istediğiniz kadar yer, içer, rahatça yaşarsınız. Bu kuk ve kazlar onu alıp evine götürdü. En yukarıdaki odaya bıraktılar. Ertesi sabah erken saatlerde annesi gözleme yaptı. Şey, bacı gözlemesi. Ay çok ilginç ya, böyle masalda çok değişik şeyler var. Gözleme falan oluyor, böyle bir şeyler oluyor. Yemekler, bayağı yemekli bir masal yani. Ve Rus masalıymış bu. Ertesi sabah erken saatlerde annesi gözleme yaptı. Sonra birden oğlu düştü aklına. İvaşkom nerede diye ağladı durdu. Rüyada bile olsa görebilsem oğlumu. Sonra babası dedi ki rüyamda kuğularla kazların İvaşko'yu kanatlarında taşıyıp eve getirdiklerini gördüm. Gözleme yapmayı bitirince kadın dedi ki haydi efendi şu gözlemeleri bölüşelim. Bu sana efendi, bu da bana. Bu sana, bu bana. Bana yok mu peki diye bağırdı İvaşko. Al bakalım bu senin efendi, bu da benim. Bana yok dedi çocuk tekrar. Bey git de bir bak yukarıdan ses geliyor. Babası yukarı odaya çıktı ve orada o İvaşko'yu buldu. İhtiyar çift çok sevinmişti ama oğullarından başına gelen her şeyi anlatmasını istediler. Yaşlı çift çok sevinmişti ve oğullarından başına gelenleri anlatmasını istediler. Bundan sonra birlikte mutlu, mesut bir hayat sürdüler. Yalnız kuğulara falan da gözleme vermeleri gerekecek. Yani o iş öyle olmuyor. Evet, şimdi bu masalla ilgili bir açıklama var. Bu masalın bir varyantı da yaşlı bir çiftin uzun zaman çocuksuz yaşamasını anlatarak başlar. Sonunda adam ormana gider, odun kesip bir beşik yapar, beşiğin içine kestiği kütüklerden birini koyar ve sallamaya başlar. Bu esnada sallan güzel kütükçük, sallan diye ninni söyler. Kısa bir süre sonra ne görseler beğenirsiniz, kütüğün bacakları çıkmamış mı? Yaşlı kadın çok sevinip şarkı söylemeye başlar ta ki kütük gerçek bir bebek haline gelene kadar. Bu varyantta çocuk altın kürekle gümüş bir tekneyi kullanmaktadır. Bir diğer Güney Rusya varyantında ise tekne altın, kürek gümüştür. Şöyle bir şey olabilir, tekne altın ve kürek gümüştür deyince hemen durmak istedim. Şöyle bir şey vardır, hani bizde derler ya kadınlar altın takmalıdır, erkekler gümüş takmalıdır. Ee, Yani tekne deyince suda yüzen tekne ve bir şeyi de içine alıyor tekne. Ben tekneyi dişiyle bağlaştırdım. Kürekler ise uzun saplar. Yani bir şeyi böyle bir şeye sokuyorsun falan şeyi küreği mesela. Tekneyi ise erkek olarak yani tekneyi değil de kürekleri ise erkek olarak görüyorum. Böyle olunca da zaten gümüş ve altını böyle adlandırabiliriz diye geldi.
Afanasiyev'in alıntıladığı bir Rus masalında ise cadının kızı yerine oğlu vardır ve komşu köylerden kaçırdığı çocukları annesinin evine hediye olarak getirip yer. Biraz da Hansel Gretel'i de anımsattı bana. Yani orada da çocukları yiyen bir cadı var ya. Bu masalın bir başka versiyonunda Ivanuşka bir Barainya yani hanımın oğludur ve bir fırtına onu Baba Yaga'ya götürür. 3 ablası onu aramaya çıkar ve her biri Ivanuşka'nın nerede olduğunu öğrenip Baba Yaga'yı yatmaya gönderir ve uyuduktan sonra göz kapaklarını zift sürerek onu kurtarmaya çalışır. Ama 2 ablası eve dönerken Baba Yaga tarafından yakalanır ve korkunç bir şekilde tırmalanıp parçalanırlar. Fakat en küçük ablası daha önceden bir parça tereyağı vererek kedi Jeremiah'nın gönlünü almıştır ve böylece kardeşini kurtarmayı başarır. Kedi çocuğa masallar anlatıp şarkılar söylemektedir. Baba Yaga uyanınca Jeremiah'dan gözlerini tırmalayıp açmasını ister ama kedi reddeder. Çatısında yaşadığı onca zaman ona doğru düzgün yemek vermediğini, oysa güzel kızın gelir gelmez ona tereyağı ikram ettiğini söyler. Bir başka varyantta ise yaşlı anne oğlunu aramaları için 3 hizmetçi kızı yollar. Bunlardan ikisi paramparça edilir. Üçüncüsü Ivanuşka'yı Baba Yaga'nın elinden kurtarmayı başarır. Baba Yaga öyle öfkelidir ki kurtarma gerçekleşirken onu uyandırmadığı için kedisini çimdikleyerek öldürür. Bu üç masalın bir karşılaştırması cadı ile Baba Yaga'nın birbiriyle ne kadar yakından ilintili olduklarını, birinin adının diğerine kolayca aktarılabileceğini göstermeye yetecektir. Bir başka masal sınıfı da mevcuttur. Burada cadı doğaüstleri güçleri olan ya da insandan farklı varlıkların çocuğu değildir. Anormal davranışların belli bir nedeni olmaksızın sıradan bir kraliyet ailesinin bu kızı yoluna çıkan tüm canlıları yiyip yok etmeye başlar. Gücü de iştahı da o kadar hızlı büyür. Bu tabiatı ancak kötücül bir varlık tarafından vücudunun ele geçirilmesiyle açıklanabilecek bir tür cadı anlaşılması biraz evet bir tür cadı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada böyle birkaç tane cadılı Rus masalı var örnekler. Evet. Ah. Galiba bugün sadece ben üyeleri açmışım yorum yapmayı. Ben aboneleri açayım diyordum. Sadece üyeleri açmışım. O zaman ne yaparsınız? Ben böyle soru alayım falan diyordum ya. O zaman ne olur? Altına yorum olarak yazarsınız. Böyle bir durum olmuş. Neyse arada böyle de olabilir. Ben aboneleri açtığımı sanarken böyle bir durum oldu. Ne yaptım ben? Birazcık uzaklaştırayım ya da yakınlaştırayım mı? Yakınlaşalım biraz. Evet. Arkada da resimlerim var. Evet, ben burada şimdi karşılıklı konuşamayacağız. Soru cevap yapamayacağım. Neyse artık başka güne. O zaman bugünkü masal gecesini kapatıyorum. Bazen böyle oluyor. Dalgınlığa geliyorum. Üyelere yayın açayım derken herkese açıyorum. Ya da işte tam tersi oluyor falan. Ya da işte yorum yapmayı yapmış oluyorum. Neyse ama bence güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Belki hafta içi de bir canlı yayın yapar mıyım bilmiyorum. Canlı yayın yapmasam da bir video koyarım. Aslında böyle bazı videolar yapmayı, hazırlamayı düşünüyorum. Belki ASMR tarzında bir masal videosu çekerim diye düşünüyorum. Böyle bir video koyabilirim. Bakalım.
Neyse, dedim ya yavaş yavaş, ısınıyoruz, başlıyoruz. Hele zaten tam da şu kış günlerinde kış çıksın, benim de şu dönemim geçsin, daha güzel, yani daha ilginç de yayınlar gelecektir karşınızda. Yine ben böyle, bir süre daha karşınızda siyahlarla olacağım. Yani en azından üstüm siyahlar olacak. İşte böyle. Bir dahaki masal gecesinde daha görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.